Dünya üzerinde sadece 2 adada yaşıyor. Onlardan bir tanesindeyim. Yol bitti. Nasıl yani? Burada sanırım orangutan gördüm. Hadi güzelim, neredesin ya? Örümcek ağı. Şu an bana bakıyor. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Şu anda Malezya'nın Borneo adasındayım. Dünyanın bir ucu gibi bir yer yani benim için. Çünkü buraya ulaşmam oldukça uzun sürdü. Hemen nerededir bu Borneo ve nasıl geldim, nereye geldim ona bir bakalım. Ondan sonra da şu an bulunduğum yerden bahsedeceğim size. Borneo adası işte tam burası. Ben şu anda bu noktadayım. Bu gördüğünüz koca kara parçası, ada dediğime bakmayın, küçücük değil yani, dev gibi. Şu çizginin üst tarafı Malezya, alt tarafı Endonezya. Buraya gelmek için ne yaptım? Önce Kuala Lumpur başkente gittim. Ondan sonra da adanın batısında Kota Kinabalu'ya uçtum. Sonra yaklaşık 8-9 saatlik bir yolculukla, otobüs yolculuğuyla Sandakan'a geldim. Hazır adadan bahsetmişken şurada Brunei'yi de göstereyim size. Burası ayrı bir ülke arkadaşlar, krallık. Dünyanın ikinci en zengin ülkesi Katar'dan sonra. Küçücük bir yer ama ayrı bir ülke. Bu uzun süren yolculuğumuza da kısa bir göz atalım. Önce Kuala Lumpur havalimanına çok yakın olan Sunsriya City'ye gittik. Orada kaldık bir gece. Ondan sonra da sabahın çok erken saatlerinde, daha böyle gün ağarmamıştı, yola çıktık. Malezya'nın geneli gibi burası da yine çok yeşildi. Trenle havaalanına giderkenki istasyon burası. Yemyeşil, arka tarafı komple jungle. O tarafa geçemiyorsun bile. Yaklaşık bir 20 dakikalık tren yolculuğundan sonra müthiş manzaralarla, çok keyifliydi, havaalanına vardık. Yaklaşık 5 aydır Asya'yı geziyorum. Birçok ülkeye gittim ama neredeyse her yere karayoluyla gittim. Tren ya da otobüsle gittim. İşte arada feribot falan kullandım. Uçağa çok nadir bindim. Çok güzeldi manzaralar. Şu gördüğünüz bütün alan palm oil, yani palm yağı ağacı. İnanılmazdı. Yani kilometrelerce her yer. En çok Endonezya'da ve Malezya'da üretiliyor bu yağ ve maalesef yağmur ormanlarını katlederek bunun üretimi için bu ağaçları dikiyorlar. Bu yüzden de pek çok hayvanın nesli tükeniyor. Şu anda bulunduğum yerde tam olarak bunu işleyeceğiz arkadaşlar. Orangutanları göreceğiz ve orangutanların ölümüne sebep olan İşte bu üretim bu ağaçlarla oluyor. Yolculuğumuza devam edelim. 2,5 saat süren uçak seyahati sonrasında Kota Kinabalu'ya vardık. Burada bir gece kaldıktan sonra otobüse atlayıp ertesi gün yaklaşık 9 saat süren uzun bir yolculuk yaparak Sandakan'a ulaştık. Burada bir günü dinlenerek geçirdikten sonra artık etrafı keşfetmeye başladık ve şu anda bulunduğum yere geldik. Bunun için de 45 dakikalık otobüs yolculuğu yapmanız gerekiyor. Bu arkadaşlar da şoför arkadaşlar, bizimle fotoğraf çektirmek istediler. Minibüs inanılmaz dardı. Hele Boris hiçbir şekilde sığamıyor. Ben bile zor sığıyorum. Eziyetli bir yolculuktan sonra Sepilok Parkı'na vardık. Evet, oldukça uzun bir yoldu gördüğünüz gibi ama enerjimiz tavan. Şu anda güzelce dinlendik. Neredeyim şu anda? Sepilok Orangutan Rehabilitasyon Merkezi'ndeyim. Evet, orangutan görmeye geldim. Orangutanlar dünyada sadece 2 adada yaşıyor. Bunu biliyor muydunuz bilmiyorum. Birisi Borneo, şu an bulunduğum ada. Diğeri de Endonezya'nın Sumatra adası. Onun dışında Çin'de, Vietnam'da yazıyor, Kava Adası da yazıyor. Yani birkaç adada, birkaç yerde daha fosillerine rastlanmış ama dünyanın başka hiçbir yerinde yaşamıyor. Şu anda burada da nesli tükenmekte maalesef bu yavruların. Çok üzücü çünkü insanlar yine kendi amaçları için canlılara zarar veriyorlar. Şimdi birazdan orangutanları, yani umuyorum göreceğiz. Çünkü besliyorlar ve besleme zamanları var, böyle günde 2 sefer. Eğer bu hayvancıklar gidip ormanda kendi karınlarını doyurmadılarsa geliyorlar, orada yemek yerken görebiliyorsun. Ya da ormanda yürüyüş yaparken şanslıysan yeterince karşına çıkabiliyorlar. Çünkü sayıları çok az. Çok güzel bir şey yapmışlar, bakın burada diyor ki orangutan evlat edinmek isterseniz muhtemelen buradaki masraflarını karşılıyorsunuz. Bu evinize alın götürün anlamına gelmiyor. Zira ülkede dişi olanları ve yavrusu doğacak olanları kaçırıp parayla satanlar oluyormuş. Onları hükümet artık cezalandırıyor. Hatta hapis cezası verildiğini okudum.
30 ringgite biletimizi aldık. Şimdi böyle ücretsiz dolaplar var. Buraya eşyalarını bırakıyorsun. Saldırabiliyorlarmış yemek var diye. Orangutanlarla DNA benzerliğimiz %97, yani en yakın akrabalarımızdan biri kendileri. Çok şirin. Turuncu turuncu tipleri. Telefonumu koyduğum minicik böyle üstümde asılı olan çantayı bile kaldır dediler. Cebine koy dediler. Çünkü yine de içinde bir şey var zannedebiliyorlarmış. O kadar heyecanlıyım ki şu anda size tarif edemem. Düşünsene. Dünya üzerinde sadece 2 adada yaşıyor. Ve onlardan bir tanesindeyim. Ve göreceğim, yani umuyorum göreceğim. Yani Borneo adası benim için bu seyahatin en böyle heyecan verici noktalarından biri. Boris, are you excited? I am. Totally. Yes, we are excited. Orangutanın kelime anlamı da Malaylar koymuş bu ismi. Orang insan anlamına geliyormuş. Hutan da sonradan utana dönüştürülmüş. Orman, yani orman insanları. Orangutanlara dokunmamız da onlar için iyi değilmiş. O yüzden böyle hani gideyim de dokunayım da sarılayım da falan gibi şeylere girmiyoruz. Çünkü bizden bakteri kapıp hastalanabiliyorlarmış. Geldik. Sessiz olun diyor. Bakın bir sürü insan. Burada fotoğraf çekiyor şu an. Gördüm. Bir tanesi buraya kadar gelmiş yavrusuyla. Biz ona bakıyoruz, o bize bakıyor. Hemen görevli de geldi ama herhalde her ihtimale karşı, bilmiyorum. Şu an bana bakıyor. Nefesimi tutmuşum, biliyor musunuz? Olağanüstü bir şey değil mi ya? Kızıl. Yaptı. Düşünsenize, insanoğlu öldürüyor onları. Biliyor yani baktığında bizim onların katilleri olduğumuzu. Ama bir genelleme yapıp da hepimize saldırmıyor. Böyle bakıyor, inceliyor. Hadi burada korunaklı bir alanda belki korkuyor saldırmaya diyelim. Güvenlikler var elinde sopayla. Ama ormanda yürürken de hiçbir şey yapmıyorlar arkadaşlar. Yani bir sürü hayvan zaten insandan kaçıyor. Sana saldırma gibi bir niyeti yok. Gözünün içine baktı ya. Benim gözler gene doldu. Aslında boyları kısa, 1 metre falan, ama kollarını kaldırdıklarında 2 metreyi aşıyorlar. Böyle heybetli gözükmelerinin sebebi o kollar. Ağaç tepelerindeler, hep görüyorsunuz. Orada uyuyorlar. Korunmak amaçlı.
Lẩu đi, lẩu, lẩu. Tăng có ở chồng đi, tăng có được hóa được đây. Now. Boris diyor ki %97 oranında benzerliğimiz varmış dedim ya. Mine is 98. Benimki %98 diyor. Kızıl ya kendisi de. Buradaki turumuz bitti. Günde 2 sefer saat 10'da ve 3'te besliyorlar. Rehabilitasyonu şu şekilde yapıyorlar. Bulabildikleri yavruları topluyorlar. Annelerinden ayrı oldukları için bu yavrular çok özenli, işte onlara sağlığına iyi gelecek şekilde beslenmeleri gerekiyor. Onlara uygun sütle besliyorlar ve bir süre bu şekilde kapalı bir yerde tutulduktan sonra dışarıda daha korunaklı bir alanda onlara egzersiz yaptırıyorlar. Egzersiz dediğimizde yani nasıl ağaçtan ağaca gitmeyi öğreniyorsa annesiyle birlikte vahşi ortamda yaşarken korkmadan bunu yapabilmeyi öğrenmesi lazım. Ama bazıları çok ürkek olup bunu yapamıyorlarmış. O yüzden de partnerli yani ikili egzersiz yöntemi geliştirmişler. Bir sonraki aşama artık hani egzersizler de tamamlandı falan doğal ortama salıyorlar. Ama bir kısmı geri geliyormuş. Yani o yemek hazır onlara verilen o alana geliyormuş. Ormanın içine gitmek istemiyor. Çünkü korkuyor. Burada da büyük erkek bir orangutanı görüyorsunuz. Onu nasıl saldıklarını gösteriyorlar. Ben videoyu izlerken tabii ki yine gözyaşlarımı tutamadım. İçim parçalandı. Eğer siz de orangutanların neslinin tükenmesine bir katkıda bulunmak isterseniz 40 pound yıllık ödeyerek katkıda bulunabilirsiniz. Buraya şimdi bilgilerini bırakıyorum. Web sayfasından ulaşabilirsiniz. Bu kadar kötülük varken bu kadar da böyle bir yandan iyilik için uğraşan insanın olması ne kadar güzel. Bu bölgede gözlemleyebileceğiniz bir diğer hayvan da sunbear, güneş ayısı ya da Malaya ayısı deniyor. Sumatra ve Borneo gibi yine tropik yağmur ormanlarında yaşayan bir ayı türü. Bakın böyle at nalı şeklinde bir lekesi bulunuyor hepsinin göğsünde. Ayıları görmek için 50 ringgit daha vermeyelim dedik. Oraya da 30 vereceğiz. 8,5'la çarpıyoruz. Tekrar hatırlatayım. Burada bir National Park içerisinde yürüyüş yapabileceğimiz bir bölüm var. Oraya doğru gidiyoruz 1 kilometre mesafede. Bu ağaçlar çok iyiymiş. Kırmızı gövdeli. Her yer böyle. Az önce komple üstümüzde ağaçtı. Şimdi biraz güneşe kaldık ama o kadar huzurlu ki etraf. Ağacın bir de şöyle meyvesi var. Yeniyor mu bilmiyorum. Biliyor musunuz? Şuna bak. Red langur. Şuna da bayılıyorum. Birazdan göreceksiniz. Saba grey langur. Şu bak şu. Şu favorim. Görebileceğim inşallah bir sonraki durağımızda. Burada değil şu anda sanmıyorum. Tarsiyer. Olağanüstü bir şey. Bunu görürsem ben çıldırırım. Parka girdik. Hemen girişinde böyle güzel bir göl bizi karşılıyor. 30 ringgit ödedik. Yaklaşık işte 250-260 liralar. 4,5 saatimiz var. Buraları keşfedecek. Ne muhteşem bir ağaç. Bakın. Sürekli etrafımızdaki sesleri dinleye dinleye yol alıyoruz. Sakin sakin. Ki bir hayvan görebilecek miyiz acaba diye. Pek bir şey göremedik henüz. Şu dalın şekline bir bakın. Bizimkilerle konuştum az önce. Yalnız değilsin değil mi kızım? Diyorlar tabii. Çünkü vahşi hayvan çıkacağından endişe ediyorlar. Sonra düşündüm, evet ya ben hep böyle ortamlarda yalnız yürüyordum. Şimdi bir süredir Boris'le geziyorum ya. İnsan böyle ne bileyim yanında bir kişi olunca dünyanın en güvenli yerinde hissediyorsun ki ben tek başımayken de yolu seçmemiz lazım. Ben tek başımayken de şurada bir hayvan var. Çok güvenli hissediyorum ormanlarda.
Ağacın kökleri merdiven yapmış burada, basamak olmuş resmen. Ne diyordum? Evet. Ay. Örümcek ağı. Ormanlarda kendimi çok güvende hissediyorum. Yani böyle Afrika'da aslanların, kaplanların arasında değilim şu anda. Buradaki hayvanlar genelde evet yani zarar verebilir ama gelmiyorlar insana. O ağaçlar öyle bir huzur veriyor ki. Şu ses falan. Bayılıyorum. Değişik bir mantar. Muhakkak offline harita indirmiş olmanız gerekiyor böyle yerlere gelirken. Ve tabii ki tedarikli olmak, su anlamında öncelikle su. Buradaki rota hiç işaretleme yok. Ama yani belli yerlerde var. Patikalar çok net. Rehberle gezebiliyorsunuz. Rehberle gezmenin bence en büyük avantajı, benim göremediğimi onlar görüyor. Alışık oldukları için bir sürü hayvan gösterebiliyorlar. Ben muhtemelen yanından geçip gidiyorum, fark etmiyorum bile. Onun dışında kendiniz daha uyguna da yürüyebilirsiniz bizim gibi. Yol bitti. Nasıl yani? Buradan şelaleye yol olması lazım. Böyle geldik. Başka da yol yok. Yani yol buradan gözüküyor diye gidiyor şu an Boris ama hiç ilerliyor gibi de değil ya. Ben de ileride birini gördüm gibi geldi bana. Yani yemin edebilirim gördüğüme ama yok oldu bir anda. İçeri doğru giriyoruz şimdi. Biraz rotadan çıkacağız ama yani burada ağaç yolu kapamış gibi, emin de değiliz. But are you sure? Yeah, so it's sign there. But take it from there. Huh? Take it here. Here? Go through here. Yeah. Ayakkabılarımdan oluyorum böyle, paçalarım açık da. Bilmiyorum burada ne var ne yok, artık giriyoruz buraya. Demin geçtiğim yeri geçerken size çektiğimi sandım, çekememişim. Öyle bir yerden geçtim ki. Çok sık ağaçlıktı. Neyse artık ne yapalım. Rotaya çıktık tekrar. Buranın diğer yürüdüğüm national parklardan önemli bir farkı şu ki hiç insan yok. Ya da burayı yürümüyorlar. Yani çok çok daha vahşi bir ortam var burada. Yürüdüğüm yerleri de görüyorsunuz zaten. Birkaç yerde daha böyle hiç insana rastlamadığım olmuştu ama burası da epey hissettiriyor yani vahşi hayatı. Bir de hayvan görsek daha hissedeceğiz. Yolumuzda maymunlar var gene. O nasıl bir iniş? Kafamda şöyle bir düşünce var bir süredir. Boris olmasaydı ben burada tek başıma yürüyebilir miydim? İnsan nasıl alışıyor ya? Çok enteresan. Tek başıma nerelerde yürüdüm ama yanımda birinin olmasına alışınca bir an böyle tek başıma ben nasıl yapıyordum ya falan oldum. Alt tarafı 3 aydır falan birlikte seyahat ediyoruz. O yüzden o kasımızı hep güçlendirmemiz gerekiyor. Yani biriyle birlikte olsanız bile yalnız başınıza aktiviteler yapın. 3 ayda bile bende böyle bir ufak tedirginlik kıpırtıları varsa düşün bu süre uzayınca neler olur. Ne güzel sarmış. Evet, güzelim. Buradan geçecektim ama tam yolumun üstünde bakın ne var.
Çiftleşiyorlar sanırım. Ormanda yürürken o yüzden çok dikkatli olmak gerekiyor. Elini nereye koyacaksın, ne yapacaksın diye. Tam o yüzden bakınıyordum etrafa. Hadi sıra bende. Nemden ıslağım. Gerçekten ıslağım. Komple yani üstüm o kadar rahatsız edici ki. Bir şey zıpladı suda. Burayı nasıl geçeceğiz bakalım. Bayağı vıcık. Karşıya zıplamam lazım. Önce sol ayağımı koyayım. Sağla şuraya bassam olur mu? Kaymam değil mi? Tamam, hallettik. Şimdi okay. And then İç. And then not from there, it's too muddy. I think from here. Yeah. But There's a root in the middle here. yeah, but Okay. it's no. I think it's not safe. It's not. So I'm gonna jump there, but I can swipe. Kayabilirim yani. More on the left. Hey, this here it is Yeah. again. Yes, this. Push. Push. Put this one. Yes. Go for it. Yes. Nice. Done it. I don't know how I holded it before in my hands in Amazonas. It's Disgusting. right now. I don't want to say that it's disgusting, but I don't want to touch. Hemen buradaydı. Elime geliyordu ya. Çok fena. Yes. Do you want me to hold? Okay. Yep. We're good. Evet. Bak şimdi. İçindeyim ağacın. Tabii ki de gidip dokunacağız şimdi. Biz seveceğiz. Cam teras gibi değil bu Skywalk ama yine aşağıyı görerek yürüyorsun. Çok güzeldi, harikaydı. Şimdi artık turumuzun sonuna geliyoruz. Saat 4 olmak üzere otobüse yetişeceğiz. Beğeniyor musunuz videolarımı? Beğenince beğene basıyor musunuz? Beğenmiyorsanız tamam ama beğeniyorsanız buna basmayı unutmayın, tamam mı? Bir de abone olup desteklerseniz çok mutlu olurum. Daha bitmedi. Kule yapmışlar, onun tepesine tırmanıyoruz. Yeterince yol yürümemişiz gibi. Buradan da bir bakalım da öyle gidelim dedik. Kaç basamak oldu acaba? Buralarda insan var. Bizim yürüdüğümüz yerlerde kimse yoktu. Demek ki parka gelenler genelde buraya çıkıyor. Ağacı görüyor. Çok yoruldum. Bitti. Geldik.
Yes. Rhinoceros hornbill. That we saw. Ha, lisans. This one. Okey, buydu gördüğümüz. Neymiş ismi? Rhinoceros hornbill. Çok büyüktü ama kanatlarını açınca. Şunun süslülüğe, güzelliğe bakın hele ya. Dişi doğuracağı zaman böyle bir ağacın dar bir kovuğuna yerleşiyormuş. Erkek de etrafını toprakla dolduruyormuş. Sadece dar bir alan bırakıyormuş onları besleyecek kadar. Güzel değil mi? Ya. Doğa, hayvanlar. Şu ormanın olağanüstülüğü nedir? Bunun içindeyiz işte biz kaç saattir. Mesela bu da enteresan olanlardan biri. Sincap. Kırmızı ve uçuyor arkadaşlar. Ama göremedik. Yarın sabah muhteşem bir yere gidiyoruz. Buraya yaklaşık 1-2 saat falan sürecek sanıyorum. Ormanın içinde bir nehir kenarında kalacağız ve pek çok safari turuna katılacağız orada. Tekne turları, gece orman yürüyüşleri falan artık yağmur ve havanın izin verme ölçüsünde tabii olacak bunlar. Ve yine umuyorum bu sefer rehber eşliğinde ve sabah çok erken ve gece saatlerinde bu yolculukları yapacağımız için daha fazla hayvan gözlemleyeceğiz. Bir süre yaklaşık 3-4 gün kadar bir ormanda kalacağız. Siz de benimle birlikte geleceksiniz ama bu bir sonraki videoda olacak. O yüzden şimdi artık sonlandırma vakti. Öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın.